Süleymaniye neden önemli? Türkiye sınırı çok da yakın değil oysa ki. Ama bizzat Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan tarafından canlı yayınlarda birkaç kez burada olan bitenlerin Türkiye'nin güvenliğini açıkça tehdit ettiği söylendi. Burada bir PKK varlığından söz ediliyor. Tamam, peki İran bunun neresinde? Hatırlarsanız birkaç ay öncesi Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler de İran'ın PKK'ya sağladığı kolaylıklara yönelik bir sistemde bulunmuştu. Bütün bunlarla Süleymaniye'nin nasıl bir bağlantısı var? Süleymaniye çok ilginç bir konu. Tek bir videoya sığmayacak kadar da karmaşık ve uzun. GZT bünyesinde birçok başka uzman isim de bu konuda görüşlerini sunuyor. Bu videolardan da haberdar olmak için bu videoyu beğenebilir, kanala abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Şimdi bu videoda PKK-İran-Süleymaniye üçgenine bir bakış atacağız ve Türkiye'nin güvenliğine nasıl bir tehdit oluşturduğundan bahsetmeye çalışacağım. Ben Oral Toğa, GZT 10.10 başlıyor. Öncelikle video içerisindeki bütün bilgilerin açık kaynaklara ait olduğunu belirtmek istiyorum. Başka bir deyişle video içerisinde açık kaynaklara yansımayan hiçbir bilgi bulunmuyor. Ancak yine de konunun hassasiyetinden dolayı biraz otosansür yaptığımı da itiraf etmeliyim. Süleymaniye'ye dönecek olursak, Süleymaniye'nin özelliklerinden ve öne çıkan yapısından bahsetmeden burada ne oluyor anlamamız pek mümkün değil. O yüzden ilk önce bundan bahsedeceğim ki sonra anlatacaklarıma bir altyapı oluştursun. Süleymaniye, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin en önemli şehirlerinden biri. KYB'nin yönetimi altında, etrafı dağlarla çevrili. Bu coğrafi konum şehre stratejik bir önem kazandırıyor. Tarihsel açıdan Süleymaniye, Kürt kültürü ve siyaset için merkez bir rol oynuyor. Şehir kuruluşundan bu yana Kürt edebiyatı ve düşünce hayatının kalbi olmuş durumda. Bugün bile şehirde kültür sanat faaliyetleri yoğun. Şehir sivil toplum faaliyetleri açısından oldukça canlı. Onlarca dernek ve vakıf aktif olarak faaliyet gösteriyor. Bu sivil toplum meselesi ve kültürel merkez olma durumu hem Bafıl Talabani'nin liderliğini pekiştirme stratejisinde hem de PKK'nın stratejilerinde oldukça önemli. Buna sonra değineceğim. Ne var ki ekonomik açıdan Süleymaniye zorluklarla karşı karşıya. Burada detaylarına girmeyeceğim lakin ekonomik sebepler nedeniyle şehirde zaman zaman protestolar yaşanıyor. Şehrin sosyal yapısı bölgesel yönetimin diğer şehirlerine göre daha liberal ve sol tandanslı. Süleymaniye'nin turizm potansiyeli de dikkat çekici. Ahmet Ağa ve Dukan Barajı gibi doğal güzellikleri sadece yerel halkı değil tüm Irak'tan ziyaretçileri çekiyor. İran'ın Süleymaniye'deki varlığı hemen her alanda kendini gösteriyor. Öncelikle İran'ın coğrafi yakınlığı bu etkinin temelini oluşturuyor. Süleymaniye, İran sınırına sadece 60 kilometre uzaklıkta. İran'ın Süleymaniye'deki varlığı hem ekonomik hem de politik alanlarda oldukça belirgin bir şekilde hissediliyor. Pazara hakim. Çünkü İran'dan giren mallar bir kez gümrüklenirken, Türkiye'den giren mallar hem Irak'a girerken hem de Süleymaniye'ye girerken 2 kez gümrükleniyor. Yine de Türk malları kalitesinden ötürü önde ve bu sebeple tercih sebebi oluyor. Şehri kontrol eden Talabani ailesiyle İran'ın tarihsel ilişkilerine bu videoda değinmeyeceğim. Lakin bu durumun da etkili olduğunu belirtmek gerekiyor. İran özellikle Süleymaniye'deki genelde Kürtler üzerindeki kültürel etkisini de arttırmak için çeşitli yollar kullanıyor. Süleymaniye'den İran'a çok sayıda insan gelip gidiyor. Hastalar Urmiye'de tedavi oluyor, gençler İran'da üniversitelere gidiyor. Bu süreçte hastanelerde, okullarda vesaire İran, Kürtlerin de İrani bir halk olduğunu vurgulayarak bu tarihi ve kültürel bağı araçsallaştırıyor ve Süleymaniye'deki Kürt toplumu üzerinde bir tür yumuşak güç arayışına giriyor. Nitekim İran'ın Süleymaniye Konsolosluğu'nun internet sitesindeki genel bilgiler kısmına girip bakarsanız bütün Kürt şehirlerinin Çaldıran öncesinde İran'ın vilayeti olduğu vurgusunu görürsünüz. İran, Süleymaniye'deki üniversitelerde de kontrol ve yetki sahibi. Bazı üniversiteler doğrudan İran kontrolünde. İran'a karşı harekete geçen hiçbir Kürt grup Süleymaniye'de faaliyet gösteremiyor. Öyle ki İran bir dönem Süleymaniye içerisinde birçok suikasta imza atmış ve bu sebeple Süleymaniye'nin önde gelen entelektüellerin tepkisini çekmişti. Yani İran perspektifinden PKK Süleymaniye'de var olabilir. Ancak o silah İran'a doğrulmadığı sürece. Bu da İran'ın kendisini güvene alma şekli. Gelin kısaca İran-PKK arasındaki bu zımmi anlaşmadan bahsedelim. İran İslam Cumhuriyeti de terörden muzdarip bir ülke olmasına karşın devlet dışı aktörlerle ilişkiler geliştirmeyi seven bir yapısı var. Bundan dolayı Filipinler'den Fas'a kadar bütün örgütlerle ve ayrılıkçı hareketlerle temas kurmuş bir ülke. Öyle ki Fas, İran'ın Batı Sahra'daki ayrılıkçı gruplara verdiği destekten dolayı diplomatik ilişkilerini tamamen kesmiş durumda. İsveç polisi geçtiğimiz aylarda İran'ın ülkedeki suç örgütleriyle ilişki halinde olduğunu belirten bir yazı yayınladı. Bu konuya sayısız örnek verilebilir. Hatta belki bir başka videoda sadece bu konuyu konuşabiliriz. Özetle İran, devlet dışı aktörlerle ilişki geliştirmeyi seviyor ve PKK bundan bağımsız değil. PKK ile ilişkilerde İran'ın hedeflediği birkaç konu var. Bunlardan ilki Türkiye ve Türkiye'nin iyi ilişkiler kurduğu KDP üzerinde Irak sahasına baskı unsuru olarak kullanmak. İkincisi ise Suriye'de PYD'nin kontrol ettiği sahadan Suriye'de bulunan İranlı milislere giden lojistik hattın güvenliğini sağlamak. Mesela oradaki bir milisin ihtiyaç duyduğu bir domates bile bu hat üzerinden Suriye'ye ulaşıyor. Üçüncüsü örgüte verdiği destek ve tavizlerle PJAK'ın İran'da faaliyet göstermesinin önüne geçerek kendi güvenliğini sağlamak.
2019'daki Türkiye-İran müşterek operasyonunda sırf bu sebeple İran operasyonun varlığını inkar etti. Birçok kaynağın söylediğine göre İran, PKK'ya yönelik operasyonlarda örgüte zarar vermeyecek şekilde manevralar gerçekleştiriyor. Örgütten de bu manada bazı açıklamalar görüyoruz. Örneğin Mahsa Emini meselesi patlak verdiğinde PEJAK, örgütün haber ajanslarından birine İran'ın bütünlüğünü savunduklarını ve İran'ın bölünme projesinin ABD'nin ve emperyalistlerin bir projesi olduğunu yönünde açıklama yaptı. PEJAK'ın bu açıklamasına örgüt içinden çok sayıda tepki gelince açıklama web sitesinden kaldırıldı. Bu manada örnekleri çoğaltmamız mümkün. Ancak videonun kapsamını aşmaması adına burada bırakacağım. KDP'ye baskı noktasında şunu da eklemek gerekiyor. Suriye KDP'si PYD'ye göre çok daha köklü bir geçmişe sahip. Zamanla Suriye KDP'si ENKS adında bir çatı oluşuma gitti. Bu durum PYD'nin hiç hoşuna gitmediği gibi PKK ve uzantıları ENKS'nin faaliyetlerine hemen her fırsatta hain damgası vuruyor. Bu sebeple ENKS'nin büroları ateşe veriliyor veya saldırıya uğruyor. Suriye KDP'si üzerine yapılan bu baskı hem İran'ın hem de PKK'nın ortak çıkar noktalarından bir diğeri. Suriye sahasında PYD'nin tek başına sahayı kontrol etmesi de İran'ın işine gelen konulardan birisi. İran'dan Laskiye'ye kadar uzanan hatta onlarca parçalı örgüt olmasındansa tek bir örgütün varlığı İran için bazı kolaylıklar sağlıyor. PYD'nin kontrol ettiği petrol bölgelerinde herhangi bir hak iddiasında bulunmayan İran, Suriye sahasında geçişlerde ve aktarımlarda kolaylıklar görüyor. Kendisi Irak sahasında gösterdiği kolaylığın karşılığını Suriye'de alıyor. Böylece karşılıklı ilişkiler ilerliyor. Başka bir deyişle İran, Suriye'de PYD'nin kontrol ettiği yerlerde hareket alanı kazanırken, PKK da İran'dan Suriye'ye giden lojistik hatta kolaylıklar görüyor. Bu noktada KYB yönetimindeki bölgede bulunan İran sınır kapılarından bahsetmek gerekiyor. Sınır kapısı deyince aklımıza bizim Habur sınır kapısı gibi teknolojik imkanlarla donatılmış ve belli bir disipline çalışan kapılar gelmesin. Bildiğiniz düz toprak yol ve demir kapılardan oluşan irili ufaklı birçok kapıdan bahsediyorum. Legal kapıların dışında çok sayıda illegal kapılar da var burada. İran yaptırımları bu kapılarla deliyor. Uçak parçaları bile geçiriyor bu kapılardan. Keza uyuşturucu kaçakçılığı, silah kaçakçılığı ve daha birçok illegal faaliyet bu kapılar sayesinde kolaylıkla icra ediliyor. Burada sadece KYB'nin kapıları yok. PKK'nın da kontrol ettiği sınır kapıları var ve bu da İran-Süleymaniye-PKK üçgenindeki hikayenin önemli bir parçasını oluşturuyor. İran, örgüt elemanlarına Türkiye'den geçiş kolaylıkları sağlamasının yanı sıra bu kapılar üzerinden de menfaatler sağlayarak örgüte kolaylıklar gösteriyor ve karşılığında az önce saydığım konularda destek görüyor. Narkotik konuların sağladığı maddi menfaatler tarafları işbirliği temelinde buluşturuyor ve örgütün finansmanında oldukça etkili oluyor. İran istihbaratı kapılara özel önem gösteriyor. İran sınır kapılarını kullanmadan kaçak yollarla sınırı geçen kişileri sınırda öldürüyor ki bu kapıları kullanmak zorunda kalsın. Böylece kimin girip çıktığını kontrol etmeye çalışıyor. Kolberler ise bambaşka bir konu. Ama videoda kapsam dışında tutacağım. Nitekim bu sınır kapıları üzerine bambaşka bir video çekilir. Biz şimdilik burada bırakalım. Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin önemli ismi Celal Talabani'nin oğlu olan Bafıl Talabani, babasının siyasi mirasını devraldı ve kısa sürede kendi tarzını oluşturdu. Özellikle kuzeni Lahur Talabani'ye karşı giriştiği iktidar mücadelesi, Bafıl'ın siyasi kariyerine dönüm noktası oldu. Bu mücadeleyi kazanarak partinin tek lideri oldu. Bu süreçte İran'ın desteğini aldığı iddia ediliyor ki bu noktaya ayrıca değineceğim. Bafıl Talabani'nin en belirgin özelliği pragmatik ve çok yönlü bir siyaset anlayışı. Bir yandan İran'la yakın ilişkiler sürdürürken diğer yandan ABD ve Rusya gibi küresel güçlerle de temas halinde. Başka bir deyişle herkesle iyi geçinerek kendisine bir alan yaratmaya çalışıyor. Oturup elini sıkmadığı kimse yok desek yeridir. Bafıl Talabani'nin uzun vadeli hedefi Birleşik bir Kürdistan'ın lideri olmak. Bu amaçla Kürt hareketi olarak tanımladığı kim varsa masaya oturuyor. PKK'nın arkasındaki Batı desteği de Bafıl'ın kayıtsız kalamayacağı bir konu. 2022 yılında Haseke'ye yaptığı ziyaret ve Mazlum Kobani ile görüşmesi bu stratejinin bir parçası. Keza aynı sebepten PKK ile de bir işbirliğine gidiyor ki bu durum Türkiye ile olan ilişkilerinde gerilime sebep oluyor. Türkiye'nin baskılarından dolayı PKK'ları rahat hareket edebilsinler diye KYB kimlikleri veriyor. Örgütün siyasi uzantısı Tevgara Azadi ve KDÇP gibi siyasi partilere alan açıyor. Bu öylesine bir hal almıştı ki örgütün dağ kadrosundan bir isim birinci derece akrabasıyla, misal annesiyle görüşmek istediğinde ya da tedavi olmak istediğinde rahatlıkla Süleymaniye'ye geliyor ve orada gündelik işlerini çözüp daha geri dönebiliyordu. Suriye'de örgüt menfaatinin bir gelişme olduğunda PKK'lılar Süleymaniye'de sokaklara dökülüp kutlamalar yapabiliyordu. Bu sebeple Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı nokta operasyonlarla örgütün hareket alanları kısıtlandı ve eskisi gibi rahat hareket edemez hale geldiler. Annesi Hero İbrahim Ahmet'e benzer şekilde Bafıl'ın eşi Lava Hikmet de sivil toplumda aktif bir isim. Seküler bir duruşa sahip, birkaç dil iyi seviyede konuşuyor ve görünür bir pozisyonda. Bu da aslında Bafıl Talabani'nin stratejisinin bir diğer ayağı. Lava Hikmet'in yönettiği VİM Vakfı bu stratejinin en önemli parçası. Vakıf gençlere iş imkanları sağlama ve Kürt kültürünü tanıtma gibi faaliyetler yürütüyor. Bafıl Talabani bir yandan seküler bir görüntü çizerken diğer yandan muhafazakar kesimlerle de iyi ilişkiler kurmaya çalışıyor. Örneğin sırf bazı muhafazakar ve hatta Selefi isimlerin desteğini kazanmak için
Süleymaniye'yi geri kazanmak sloganıyla hiçbir hukuki süreç işletmeden gece kulüplerini ve LGBT haklarını savunan bir yeri kapattırdı. Özetle her yerle iyi geçinmeye çalışan Machiavellist bir figür var karşımızda. Özetleyecek olursam Waffle Talabani çok hırslı biri. Güçlü olmak ve tarihe geçmek istiyor. Gücünü herkesle iyi ilişkiler geliştirerek maksimize etmeye çalışan biri. Bu sebeple yoğun bir diplomasi trafiği içinde. İran istihbaratının sahada tam bir hakimiyete sahip olduğunu az önce belirtmiştim. Burada işin biraz daha derine inmek ve açık kaynaklara yansıdığı kadarıyla kısaca detaylarından bahsetmek istiyorum. Amerikalı Michael Rubin'in bir iddiası bulunuyor. Buna göre Talabaniler kendi içlerinde kavga ederken ABD Lahore Talabani'yi yalnız bıraktı ve İran'da Waffle'ı başa getirirken yanına kendi yetiştirdiği iki elemanı KGB'nin istihbarat örgütü Zinyari'nin ve terörle mücadele biriminin başına getirdi. Kuzey Irak basını da bu iddiayı destekliyor. O dönemde istihbaratın başına getirilen isim Ejdi Emin. Terörle mücadelenin başına getirilen isim ise Vahap Halepçevi. Bu iki isim Waffle Talabani'nin en yakınındaki isimdi. Ta ki Ejdi Emin 2022 yılında partiden ihraç edilene kadar. Bu ihracın sebebi hiç açıklanmadı. 2024 yılının Ocak ayında İran doğrudan Ejdi Emin'in evini vurdu. Bu konu bizim basınımıza çok yansımadı ama oldukça önemliydi. Zira Tasnim Haber Ajansı bu olayı İran nükleer programının en önemli ismi olan Muhsin Fahrizade suikastinin faillerinden birine yönelik yapılan bir saldırı olarak servis etti. Ve Ejdi Emin'in İsrail hesabına çalıştığını iddia etti. Yani eğer bu açık kaynak iddiaları doğruysa İran istihbaratının yetiştirdiği bir isim doğrudan Fahrizade suikastine rol almış ve bunun anlaşılması sonrası KGB hızlı bir şekilde ve hatta panik halinde kendisini ihraç etmiştir. 2024 Ocak ayında ise İran'ın doğrudan hedefi olmuştur. Vahap Halepçevi ise ilginç bir figür. KGB konusunda çok ismi zikredilmese de Waffle Talabani'nin dayandığı sütunlardan birisi. Hala KGB'nin terörle mücadele birimlerinin başında ve YPG ile aktif ilişkiler halinde. Çok sayıda ortak faaliyet icra ediyor. İran'ın yetiştirdiği isimlerden biri olduğu iddiası doğruysa İran ile YPG arasındaki köprü isimlerden biri olduğu düşünülebilir. Keza açık kaynaklara yatırım yoluyla Dominik Cumhuriyeti vatandaşlığı aldığı da yansıdı. Bu sayede batılı ülkelere seyahatte bir sıkıntı yaşamadığı ve ilişkilerini buna göre kurduğu yine açık kaynaklarca iddia edilmekte. Toparlayacak olursam Waffle Talabani bütün aktörlerle masaya oturuyor. Ancak iktidarını büyük ölçüde İran'a borçlu diyebiliriz. Şu aralar ise herkesle iyi olmaya çalışırken arasının bozulduğu ve endişe içerisinde olduğu konuşuluyor. Ancak bu başka bir konu. PKK'nın uzantılarının Süleymaniye'deki faaliyetlerini şöyle özetleyebiliriz. PKK'nın Süleymaniye'deki en önemli siyasi uzantısı 2014'te kurulan Tevgar-ı Azadi Partisi. Bu parti yıllar boyunca şehir merkezi ve ilçelerinde aktif bir faaliyet gösterdi. 2018'de KGB tarafından parti ofislerinin kapatılması istense de faaliyetlerini farklı şekillerde sürdürdü. Mesela 2022 yılının Temmuz ayında Süleymaniye'nin merkezindeki bir otelde 3. Olağan Kongresi'ni 700 delegenin katılımıyla gerçekleştirdi. MYK'sında da ilginç isimler olduğunu belirtmek gerekiyor. PKK Süleymaniye'de farklı isimler altında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları aracılığıyla da varlığını sürdürüyor. Tevgar-ı Azadi dışında Rejak ve KDÇP gibi örgütler de şehirde aktif. Örgütün Süleymaniye'deki en dikkat çekici faaliyetlerden biri kadın hakları konusunu kullanarak propaganda yapması. Kürt Kadınlara Kütüphane Arşiv ve Araştırma Merkezi bu stratejinin önemli bir parçası. PKK Süleymaniye'nin liberal atmosferini ve güçlü sivil toplum yapısını kendi lehine kullanıyor. Şehrin kültürel zenginliğini ve tarihi önemi örgütün propagandasına zemin hazırlıyor. Örgüt, Kürt Halk Hareketi'nin bir başka ayağı olarak kendini tanıtıyor ve geçmişteki faaliyetleri hakkında olumsuz bilgilerin yayılmasını engellemeye çalışıyor. Örgüt, ekonomik zorluklar yaşayan ve risk altındaki kadınları hedef alarak insan kaynağı sağlamaya çalışıyor. Kadın merkezleri ve partilerdeki kadın görünürlüğü bu stratejinin bir parçası. PKK'nın Süleymaniye'deki varlığı şehrin jeopolitik konumuyla da yakından ilişkili. Şehir, örgüt için Türkiye'nin operasyon alanından uzak, güvenli bir sığınak işlevi görüyor. Ancak son dönemde Türkiye'nin baskısıyla örgütün hareket alanı daralmış durumda. Örgüt Süleymaniye'de zaman zaman protestolar ve gösteriler düzenliyor. Bu yolla KGB üzerine bir baskı yaratmanın peşinde. 2021 yılında düzenlenen bir gösteride protestoculara 47 sayfalık bir kitapçık dağıtıldı. Bu kitapçıkta KGB ve Irak Kürt bölgesel yönetimi düşman olarak gösterildi ve göstericilere taktikler verildi. Son olarak PKK'nın Süleymaniye'deki varlığı şehrin duvarlarında sıkça görülen PKK yazılarıyla da kendini gösteriyor. Bu örgütün şehirdeki görünürlüğünü arttırma çabalarının bir parçası. Az önce değindiğim bu konuyu biraz daha açmak isterim. Zira örgüt bunu ülkemizde de bir strateji olarak benimsemiş durumda. Kadın hakları, doğa, çocuk, LGBT hakları gibi kavramlar üzerinden ideolojik bir zemin arayışında ve bunu sivil toplum içerisinde ustalıkla servis ediyor. Öncelikle PKK'nın Süleymaniye'deki en dikkat çekici faaliyetlerinden biri yeni açılan Kürt Kadınlara Kütüphane Arşiv ve Araştırma Merkezi. Bu merkez görünüşte kadın hakları ve Kürt kültürü üzerine çalışmalar yapıyor. Ancak aslında örgütün ideolojisini yaymak için bir araç olarak kullanılıyor. Uluslararası destek alan, hatta Birleşmiş Milletler'de sunumu bile yapılan bir yer burası. PKK Süleymaniye'nin liberal atmosferini, güçlü sivil toplum yapısını kendi lehine kullanıyor.
Şehrin kültürel zenginliği ve tarihi önemi örgütün propagandasına zemin hazırlıyor. Kadın merkezleri ve partilerdeki kadın görünürlüğü stratejisinin bir parçası. Bu yolla hem insan kaynağı sağlıyor hem de toplumda sempati kazanmaya çalışıyor. PKK'nın bu faaliyetleri 3 ana amaca hizmet ediyor. Batılı kuruluşlardan fon almak, kendisini ilerici ve akil olarak tanıtmak ve bu duruşla örgüte daha çok genç kazandırmak. Bu strateji örgütün Süleymaniye'deki varlığını güçlendirirken aynı zamanda uluslararası alanda da imajını iyileştirmeyi hedefliyor. İlk olarak Türkiye'nin nokta operasyonları PKK'nın hareket alanını önemli ölçüde daralttı. Eskiden Süleymaniye'de rahatça dolaşabilen örgüt mensupları artık çok daha temkinli hareket etmek zorunda kalıyor. Bu durum örgütün şehirdeki faaliyetlerini ve lojistik desteklerini kısıtlıyor. KYB üzerindeki baskı da artıyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın açıklamaları Süleymaniye'deki PKK varlığının artık ulusal güvenlik tehdidi olarak görüldüğünü net şekilde ortaya koyuyor. Bu baskı KYB'yi PKK konusunda daha temkinli bir tutum almaya zorluyor. Ekonomik faktörler de önemli rol oynuyor. Türkiye'nin uyguladığı hava sahası yasağı zaten ekonomik olarak zor durumdaki Süleymaniye'yi daha da zorluyor. Geçmişte bu durum KYB yönetimini Türkiye ile ilişkilerini düzeltme yönünde adımlar atmaya itti. Ancak KYB İran'ı ve PKK'yı da karşısına almak istemiyor. Zira hem kendince bir başka Kürt grubuna sırt dönmek istemiyor hem de PKK demek aslında bir anlamda ABD demek olduğundan Baful Talabani burasıyla da ilişkilerini iyi tutmanın bir yolunu bulmanın peşinde. Türkiye PKK'yı süpürmüş durumda ve operasyonlarına hala devam ediyor. Türkiye'nin baskılaması sonucu örgüt daha da içerilerde pozisyon almaya çalışıyor. Süleymaniye'nin PKK için güvenli bir sığınak haline gelmesi, örgütün Türkiye'ye yönelik eylemlerini planlaması ve yürütmesi için uygun bir zemin oluşturuyordu. Örgüt mensuplarının şehirde rahatça hareket edebilmesi, lojistik destek sağlamaları ve yeni militanlar kazanmaları, Türkiye'nin yarattığı baskı ortamının bir nebze olsun hafiflemesine sebep oluyor. En azından bir sene önce böyleydi. İran'ın PKK'ya sağladığı dolaylı destek, örgütün bölgedeki varlığını güçlendiriyor. İran sınırından saldırı beklemeyen birçok birliğimiz geçmişte bu yönden gelen saldırılarla zayiat ve şehit verdi. Üstelik İran takibe de müsaade etmiyor. İran Süleymaniye sınırındaki kaçakçılık faaliyetleri PKK'nın finansman kaynaklarını çeşitlendirmesine ve Ermenistan üzerinden dahi silah temin etmesine olanak sağlıyor. Bu konuda söylenecek onlarca şey var. Belki başka videolarda tekrar değiniriz. Bu ve diğer değerli içeriklerden haberdar olmak için bu videoyu beğenebilir, kanala abone olabilir ve bildirimlerinizi açabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşene dek hoşça kalın. Süleymaniye neden önemli? Türkiye sınırı çok da yakın değil oysa ki. Ama bizzat Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan tarafından canlı yayınlarda birkaç kez burada olan bitenlerin Türkiye'nin güvenliğini açıkça tehdit ettiği söylendi.